kesinlikle oynamayacak. Bileğinizi kilitliyorsunuz. En önemli triklerden bıçağın gövdesiyle ağzını birleştirmişler. Şimdi biz buna yeni bir ağız alttan açacağız. bir açı oluşturabilirsiniz. Bir açı ölçerle bir üçgen yapabilirsiniz katlıya. Sanki uçağın piste inmesi gibi bu piste Uçağın inecek. Olduğu yere oluşturduğumuz çapak bu şekilde. Bakın burada bir çıkıntı var. 18 derece tam şu. 18 dereceye getirdim. Elimi de bıçağın sırtına koydum ki elim şu şekilde iz yapıyor. Herkese merhaba. Bugün bileme yapacağız. Hem arkadaşım bana vermiş olduğu bu bıçağı bileyeceğim. Onu mutlu edeceğim. Hem de evde elde bileme nasıl yapılır? Elimden geldiğince bunları size anlatacağım. Neyle bileyeceğim bunları? Bıçak bilemek için bu şekilde bıçak bileme taşları mevcut. Ben bunu daha önce hırdavatçıdan almıştım. Herhangi bir markası yok. Bu ise Bauhaus'tan almış olduğum bir bileme taşı. Şimdi bu taşların suya ihtiyacı var. Sakın bileme yaparken bizi susuz bırakma. Bir de elimde Makita'nın 1200'lük bir taşı var. En sonunda devreye girecek. İlk başta coarse grad'i yüksek bir taş almamız lazım. Coarse yapmamız lazım yani. O da bu taş olacak. Bu taş çok daha iyi alıyor çapakları. Ama küçük olduğu için açıyı tutturmak daha zor oluyor. İkisini de göstereceğim. Şimdi bu taşlar suya ihtiyacı var. Geniş açıya geçerek anlatayım. Sürahi doldurduk. Bunu şöyle sürahinin içine atıp belli bir süre beklemesi gerekiyor bunların. Şunu da atalım. O hava kabarcıklarının çıkması gerekiyor. Şöyle bakalım. Bize hava kabarcıklarına su dolmuş oluyor. Bu biraz daha suyu tutmadan bize fırsat sağlayacak. Bir de taşın üzerine su dökmemiz için gerekli olan bir tane şişe. Bu maden suyu şişesi olur. Şunun kapağını açıyorsunuz tekrardan. Şu şekilde ayarladığınız zaman üzerine dökebileceğiz. Bize yardımcı olacak. Taşlarımız suyunu çekerken bıçağı inceleyelim. Bıçak bayağı bir incinmiş gördüğünüz gibi. Daha önce bir körlenmiş, muhtemelen mahalle arası bilemecilere verilmiş. Onlar da bu ağzını tamamen kaybetmişler. Burada ağız kalmamış. Zaten hiçbir şekilde tırnağımı tutmuyor. Bıçağımızın durumunu inceleyelim. Domates aldım geldim. Böyle de tahta bir tane kalp buldum mutfaktan. Şu kısımlar işime yarayacak benim. Şimdi bakalım domatesi kesiyor mu kesmiyor mu? Yani bunlarla sonuçta yemek yapılıyor. Domatesi ittirerek kesiyor. Eziyor aslında. Eziyor. Testlerimizi artık şöyle bekleme yerlerine alabiliriz. Ben kağıt testine geçelim. Bakalım kağıdı kesebiliyor mu? Kağıdı da kesemiyor, yırtıyor gördüğünüz gibi. Şöyle hemen anında yakalıyor olması lazım. Normalde ben keskin bıçak alayım. Normalde ben en az bunu beklerim keskin bıçaktan. Bıçağımızın ilk dışarıdan izlenimleri bu şekilde. Biraz da yakından bakalım ne durumda. Bir elektronik mikroskopum var. Çok alülaala bir şey değil ama işe yarıyor. Şimdi bunu telefona bağlıyorum ben. Bıçağımızın durumu bu şekilde. Şu anda bıçağın alt tarafına bakıyorum. Bakın şurada bıçağın kabzasına geleyim. Şu kabza sarı kısmı. Kabzadan indim. Şu bıçağın alt kısmı. Bıçağın alt kısmı. Bıçakta bir ağız kalmamış. Ya bıçağın gövdesiyle ağzını birleştirmişler. Şimdi biz buna yeni bir ağız açacağız. Ve bıçağın gördüğünüz gibi bu şekilde bilemişler. Daha sonra da kullana yani iyicene körelmiş. Zaten bu mahalle arası bilemecileri bıçaktan bayağı malzeme götürüyorlar. Tavsiye edilmeyen bir şey. En iyisi kendi bıçağınızı elinizde bilemenizdir. Bunu öğrenip. Özellikle iyi bıçağınız varsa, aşçıysanız, kasaplar zaten bu işi çözmüştür diye düşünüyorum. Ama bıçakla yeni tanıştıysanız bıçaklarınızı biletmeyi bırakmalısınız. Kendiniz bilemelisiniz. Gördüğünüz gibi bıçağımız bu şekilde ne bir ağız var ne direkt gövdeyle birleşmiş, keskinliğini kaybetmiş, tamamen körelmiş bir durumda. Şimdi bilemeye geçelim. Taşımız suya doymuştur. Dediğim gibi alabileceğiniz en kötü, en yakın hırdavatçıdan çok rahat bulabileceğiniz taş. Şu daha kalın olan kısmı. Bunun yine giritleri yazmıyor ama bu ince kısmı. Bu beni uğraştırıyor ve kalın olan kısmıyla ben başlamak istiyorum. Başlayacağız ama nasıl sürteceğiz? Açıyı nasıl bulacağız? Bazı uygulamalar var. 90 derece. İndirdiniz 45 derece. Onun da yarısını indirdiniz 22,5 derece. 22,5 derece bu bıçak için aslında iyi, fena sayılmaz. 1. Bu şekilde bulabilirsiniz. 2. Bıçağı şöyle üzerine götürüyorsunuz. Bıçağı kaldırıyorsunuz, indiriyorsunuz. Durduğu yer bunun açısıdır. Durduğu yer açısı. Ama bu bir yer durmayacak çünkü bunun ağzı yok. Bir de şöyle gözle direkt bakabilirsiniz. Bıçağı yine tuttunuz. Taşla birleştiği noktada hiçbir şekilde bir gölge kalmayacak. Bakın şu an bıçağı koydunuz.
boşluk var. Boşluk kalmayasıya kadar kaldırırsanız burayı bulursunuz. Plastik açı gösteren şeyler var. Göstergeleri var. Çok ucuz. 30 liraya ben dolaptan almıştım ama şu an kaybolduğu için gösteremiyorum. Onu kullanabilirsiniz açı için. Doğru bileme yapabiliriz. Kağıttan bir açı oluşturabilirsiniz. Bir açı ölçerle bir üçgen yapabilirsiniz katlıya katlıya ve onu koyduğunuz zaman şuradaki açıyı ona göre ayarlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bu telefonların gyro özelliği var. Bubble Level diye bir uygulama var. Siz başka uygulamalarda bulabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Çok mükemmel sonuç verir diyemiyorum, bilmiyorum ama sadece fikir vermesi açısından bu şekilde bıçağı 18 derece olacak şekilde eğime getireceğim. 18 derece olmasını istiyorum bıçağın çünkü bu bir bushcraft bıçağı değil. Bu bir evde domates kesecek, et kesecek. 18 derece tam şu. 18 dereceye getirdim. Elimi de bıçağın sırtına koydum ki elim şu şekilde iz yapıyor. Ben bu elimi yine her kaldırdığımda bu izi tekrar aynı yere koyduğumda 18 dereceyi bulmuş olacağım. İşte bu şekilde 18 dereceyi buldum. Şuradan baktığım anda da tam karşıdan bakıyorum. Gerçekten de açıklık kalmıyor. İyi, fena değil gibi. 18 derece gayet iyi bu bıçak. Eğer bu bir bushcraft bıçağı olsaydı ben bunu 20 derece yapardım. Mesela Victorinox da kendi çakıları için önerdiği 18 ve 20 derecedir. Daha altını yaparsanız daha ince ama kırılacak bir uç yapmış olursunuz. Bundan sonra tek bir hamle daha var. O da şu. Şunu yapmanızı isterim sizden. Bir kere yapabilirsiniz ya da görmek, anlamak açısından. Bir permanent kalıcı markerla, işaretleyiciyle şu altını bir işaretleyin. Gerçekten de bu altını işaretleyince nereye kadar değdiğini, bıçağımızın taşla neresinin değdiğini görmüş olacağız. Ben şöyle işaretliyorum. Bakın gördünüz mü? Gayet güzel oldu. Bu kadar büyük bir açı olmayacaktır. Olmayacak yani. Ama fark etmez. İki tarafı da işaretledim. Elle kalkmıyor. Şimdi bu sayede biz bu bıçağın taşın neresine değdiğini öğrenmiş olacağız. 18 dereceyi aldım. Islak taşlarda kesinlikle bunu kuru bir şekilde bırakmamalısınız. Bu taşlara fıs fıs yapanı gördüm. Fıs fıs değil arkadaşlar. Bildiğiniz bunun üstü su olmalı. Üstüne baya su olmalı ki bıçaktan kopan metaller bunun arasına girmesin. Buradaki suyun mantığı bu metallerin bu su sayesinde taşın üzerine gitmesidir. Şimdi mantığı güzel kurarsak güzel iş yaparız. Ben bunu üzerine ıslıyorum ve başlıyorum. Başlamadan önce en önemli nokta. Geniş açıya geçtim. Şunu yapmanız gerekiyor. Bileğiniz kesinlikle oynamayacak. Bileğinizi kilitliyorsunuz. En önemli triklerden, en önemli şeylerden bir tanesi bu. Açıdan da daha önemli. Bir taraf 18 olmuş, bir taraf işte 20 olmuş. Pek bir önemi yok. Ama açınız şöyle giderken değişiyorsa bu bıçağın ağzını yuvarlarsınız. Gitseniz 8.000'lik taş da alsanız, 5.000 lira da verseniz, bu açınız değişiyorsa, bunu yuvarlıyorsanız keskin olan bıçağınızı da köreltirsiniz. Tahtaya kolumuzu koyabiliriz, sıkıntı yok. Bilek kesinlikle oynamayacak. İsterseniz de ilk başta bıçaktan daha çok bileğe bakabilirsiniz. Oynamadığı sürece hiçbir sorun yok. Bıçağı şöyle getirdiniz. Ucunda kaldırıyorsunuz. Bakın elinizi kaldırıyorsunuz ama elinizi, yani kolunuzu dirsekten kaldırıyorsunuz. Dirsekten kaldırıyorsunuz. Dirseğinizi kaldırıyorsunuz. Bilek kesinlikle oynamıyor. Bakın. Kaldırıyorsunuz. Şöyle bir hareket yapıyorsunuz. Bakın. Bilek hiç oynamıyor. Kolunuzla kalkan yer tamamen şu dirseğiniz kalkıyor havaya. Bakın. Bileğiniz hiç kalkmaması gerekiyor. Dirsek kalkacak. Yapamadınız, yuvarladınız. Bütün olay bu. Şimdi 18 dereceyi aldık. İleri geri başlıyoruz. İleri geri. Şimdi şöyle. Burada da yüksekliği tutturmanız gerekiyor. Benim parmağım bu tam taşın üstünde. Bıçağı kendime doğru çekerken kaldırdım dirsekten. Yeri iterken bu parmağım yine sanki uçağın piste inmesi gibi bu piste inecek ve olduğu yere geliyor. İki noktanın binmesi için de iki parmağınızla şu hareketi yapabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız açınız bozulmayacaktır. Düzgün bir açıyla gideceksiniz. Bıçağınızda düzgün bir açı olacak. Bu arada bu niye suyla çıktı? Belki kaliteli bir marker değil ki suyla çıktı. Evet, her malzemenin kalitesini kullanmak burada önemli yani. Marker gittim aldım ama suyla çıkıyor yani. 18 derece açımızı bulduk. Bu 17'de olabilir. Telefon yanıltmış da olabilir. Çok önemli değil. Buna çok takılmayın. Önemli olan dediğim gibi buradaki açıyı tutturmanız. İki tarafında aynı derecede açı izinden, yaptığı bileme izinden iki tarafında, yani bu ön tarafın ve arka tarafın izleri aynı olduğu zaman açı da aynı demektir. Bunu göreceğiz şimdi. Biraz iz yapalım. Evet, tekrar markerladım, işaretledim ve kronometreyi de başlatıyorum ki en azından bir fikrimiz olsun. Bu ne kadar zamanımızı alacak. Taşın üzerine bol su döküyoruz ki
aşınan metaller uzaklaşsın. Şimdi arkaya bakalım nasıl bir yer açtı. Daha açamamış sanki. Daha pek bir şey açamamış. Şu altlarda biraz var. Şuralarda biraz açmış. Bakın şuralarda fena değil. Düzgün kaldıramadığımdan bıçağı. Şurada mesela 2-3 milim açıklık varsa şurada hiç açıklık yok. Oraya hiç değmemiş zaten. Bunun farkındaydım ben bu arada. Şöyle bir açı yapmanız gerekiyor. Bayağı kalkıyor el. Bayağı kalkıyor. Yani şuranın şöyle gelmesi için bayağı bir havaya kalkmış oluyor. Ben şöyle de denedim. İlk başta direkt şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Sonra şöyle yaptım. Şimdi böyle yaptığınızda şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani hepsini topyekun şöyle çekmediğiniz zaman, parça parça yaptığınız zaman bir taraf fazla yapıyorsunuz, bir tarafı az yapıyorsunuz. Bu sefer fazla yaptığınız taraftaki açı tutmuyor. Başka bir şey oluyor. Oradan daha çok şuradaki şeyi bozuyorsunuz. Akordu bozuyorsunuz. Yani bir taraftan fazla malzeme sökmüşsünüz. Bir taraftan az sökmüşsünüz. Şuradaki olay, ovallik bozulmuş oluyor. O yüzden benim önerim şudur ki topyekün olarak yapmanız. Bunu kaldırmanız gerekiyor. Bir parçada halletmeniz en evlası. Şunu yapmanız en evlası yani. Tabii bu benim tecrübem. Açıyı nereden buluyorum arkadaşlar? Yine belki atlayanlar olmuştur. Açıyı tam olarak parmağım geri taşa doğru iniş yapıyor. Buradan açının aynı olduğunu anlıyorum. Parmağımı hiç değiştirmiyorum. Bakın nasıl iz yaptı parmağıma. Parmağımı böyle zaten iz yapıyor ve bu şekilde bu açının yerini bulmuş oluyorum. 18 derece. Bunu da telefonun uygulamasıyla ölçmüştüm. En temel malzemelere ulaşan insanlar için bunu gösteriyorum. Sizde elmas bileme taşı vardır, ne ala. Şimdi bakalım şu tarafa. Biraz daha açılmış. Uca biraz daha gelmiş. Daha komple açılmadı tabii ki. Burada dediğim gibi açıyı bir kere başta kontrol edip ondan sonra parmağınızı koyarsanız o şekilde gidiyor. Ve bileğinizi kesinlikle oynatmıyorsunuz. Kaldırmayı tamamen dirsekten yapıyoruz. Evet. Biraz daha açıldı. Bu arada 6 dakikadır ben bu taşla bileme yapıyorum. Biraz beni uğraştıracak. Biraz yapacağım yani bunu. Fena değil aslında. Açıldı gibi. 7 dakika oldu. 7 dakikada diğer tarafa yapacağım. Bu taraf. Bu kalınlıkta. Bir diğer tarafa geçtik bu sefer. Tekrardan bir açı ölçmeniz gerekiyor ki şu baş parmağınızı bir ölçü olarak konumlandırabilelim. Buraya geldim, tekrar bir telefon uygulaması kullanacağım. Aynı uygulamayı açıyorum. Burada dediğim gibi siz farklı yöntemlerle bu açıyı bulabilirsiniz. 18 derece şurası. Açıyı bir kere bulduktan sonra artık parmağımı oraya koyuyorum. Aynı şekilde bileğimi kilitledim. Bu sefer bu taraf daha kolay bir taraf. Kendinizden doğru iterken daha kolay. O taraf aslında biraz daha zordu. Siz de fark edersiniz bunu. Şimdi tekrardan, çünkü bu tarafta iterken vücudunuzu şöyle döndürüyorsunuz. Bakın vücudunuzu döndürdüğünüzü düşünün şöyle. Belinizi döndürüyorsunuz. Sanki bir makine yapıyormuş gibi. Bakın şöyle elimde gösteriyorum ki görülsün, bir makine gibi. Şu makitayı alayım, biraz yükselteyim şunu bir. Bakın. Burası daha kolay. Zor taraf kendinize doğru çekerken olan tarafı. Ucu bu şekilde açmış. Bakın uç parlamış. Uç tarafı gördüğünüz gibi. Bak şurada bir çapak var ucunda. Uç parlamış. Çizikler bayağı derin. Derin çizikler açmış. İleri doğru iyi gidememiş. Bakın şurada mesela çok kısa kalmış. Uç aslında tam açılamamış. Bak şuralar daha iyi. Tam orta kısımlarındayım. Orta kısımlar daha iyi açılmış. İleri doğru gidiyorum. Şuralar açılmış. Çizikler gayet derin. Çapaklar zaten mevcut orada. Hani elinize attığınızda bu gelen şeyler var ya, bunlar işte şu çapaklar. Diğer taraftan oluşmuş bakın çapaklar. Çapaklar her zaman bilediğiniz diğer aksi taraftan oluşur. Şimdi ben bunu tekrar markerladım iki tarafı da.
Ve bu sefer taşın ince tarafını çevirdim. Az önce bu tarafıyla yapmıştık. 400-500 gerit falandır. Tekrar ben burada bir kronometre çalıştırayım. 15 dakikalık bileme yapmıştık. Ben açımı biliyorum. Parmağımdaki iz gitmemiş yani. Şurada bir yerde 18 derece. Parmağımı koydum. Şuradan da karşıdan da bakıyorum. Tekrar başlıyorum. Bir 5 dakika daha bileyeceğim ben bunu. Ucunu bu şekilde açıyor. Bak her tarafa değmiş neredeyse. Alt taraflara biraz daha özenmem gerekiyor. Kaldırıyoruz. Bilek kesinlikle oynamıyor. Dirsekten kaldırıyorum. Şimdi bıçağı belli bir şekilde bilediniz. Önünü, arkasını vesaire. Bıçağı görsel olarak kontrol edin. Açıları bulmaya çalışın üzerindeki, ucundaki açılara bak. Kameranın alabildiğince göstereceğim. Mesela şurada geliyor. Bakın şurada geliyor. Bakın burada yok, gördünüz mü? Buraya değmemiş mesela. Yani bıçakta yamukluk mu var? Anlayamadım ama. Bakın şurada bir şuraya değmemiş. Gördünüz mü? Beyazlıktan belli zaten. Şu kısım güzel gitmiş. Bakın şu kısım güzel açılmış. Şöyle şu alt kısımlar açılmamış. Diğer tarafa bakalım. Alt kısımlarda da bakın şimdi alt kısımlarda şöyle gelmiş. Şurada mesela. Tam şurada. Şuralarda yine aynı şekilde açı. Şuraya gelmemiş bileme taşı. Şu kısımlar güzel olmuş. Bakın şurada şu kısımdan şuraya geçerken burada açı değişmiş. Hatta burası biraz yuvarlanmış gibi. Şimdi bunları gözle kontrol ettikten sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Bunlara bu şekilde devam ediyoruz. Biraz daha bilememiz gerekiyormuş. Şimdi iki taraftan da bıçağınızı açtınız. Ben de burada açtım. Bakın şimdi ağzı nasıl açıldı. Ağzı görüyor musunuz? Şöyle yukarı doğru gidiyor. Şimdi bu bıçak daha önce maalesef mahalle arası bilemeciler bilendiği için kimi yerine çok gerilmiş, kimi yerine az gerilmiş. Ondan dolayı tam bir ahenk tutmadı ama yine biz bir ağzı açtık buna. Bakın şu ağız parlak olan tarafta gözüküyor zaten. Şöyle geliyor, şöyle geliyor. Bakın şurada mesela her ne kadar ben buraya bayağı çalışmış olsam da şuradaki marker'ı gideremedim. Çünkü neye? Burası biraz daha içine girmiş. Biraz daha yani düşük bir açıyla burası bilenmiş daha önceden. Ondan dolayı oraya girmiyor. İşte bilemecilere vermeyin bıçaklarınızı. Bu şekilde mahvediyorlar. Bir ağız açıldı bu şekilde. Şurada daha az gibi gözüküyor. Şimdi çapak nasıl oluşuyor bıçakta? Evet, bıçağın ucundaki oluşturduğumuz çapak bu şekilde. Bakın burada bir çıkıntı var. Çapak var. Ve bıçağın ucu bu tarafa doğru kırılmış durumda. Gördüğünüz gibi. Bu çapak oluşumunu yapana kadar uçta devam ediyorsunuz. Çapak oluştuğu zaman diğer tarafa dönüyorsunuz ve karşılıklı o çapağı yok ediyorsunuz. Devam edelim. Çapağı gördük. Bayağı bir oluşmuş. Elleri hissediliyor. Şimdi diğer tarafa çevirdikten sonra çapağı diğer tarafta birkaç kere sürttüğünüz zaman zaten otomatik kendinden gidiyor. Şimdi iki tarafta da şöyle yapacağız. Çapakları giderme olayında iki tarafta şimdi bir buradan geldim. Bastırmadan bir buradan geliyorum. Elimle kontrol ediyorum. Değil gibi, sanki hafiften tırnağı tutuyor. Az önceki bileme yaptığımız açıdan biraz daha alt bir açı kullanıyorsunuz. Tırnak testi.
Şurası çok iyi tutar hale geldi. Belli bir keskinliğe ulaştı. Bakalım nasıl bir keskinliğe ulaşmış. Şimdi elektronik mikroskop tarafındayım. Bakın gördüğünüz gibi bıçağımızın ağzı şu anda bizim normal nalburdan aldığımız bileme taşı sonrasındaki hali bu. Böyle bir açıklık yoktu. Bunu yaptık. Burada hala aşağıda bakın altında çapaklar mevcut. Bak çapağı gördünüz mü? Bu işte bizim bileme sırasında oluşturduğumuz çapaklar. Hem önünde var. Bakın şu ufak ufak böyle tel gibi. Fena değil. Şu bıçağın arkaya doğru gidersek bakın mesela şurası şuraya. Derin derin izler var. Derin derin izler. O adamlar ta şuraya kadar, şu derin izlere kadar bilemeci girmiş. Yani ta şuraya kadar bilemiyorum. Hani bu bayağı bildiğin bilerken gözü kör oldu diyorlar ya. Aynen öyle olmuş. Bakın şurada çapaklar. Çapaklar halen bitmemiş. Taşın alabildiği çapak bu arkadaşlar. Yani taşın yapabildiği, alabildiği çapak seviyesi bu. Bu çapağı ete vurdunuz. Bu çapaklar ete geçer. Bu çapaklar bıçağın biraz da iyi kesmesini sağlar açıkçası başta. Ondan sonra bunlar gittikten sonra bir tık da azalır. Ya da bazıları da tam tersi etki edebilir. Ama o ufak çapaklar zaten kayarken falan biraz daha iyi keserler yani. Metal parçalar çünkü. Hafif hafif bakın kesiyor. Yırttığı yerler de oluyor kısmen. Yapabileceğiniz seviye bu kadar. Bu seviye %90, %80 kullanıcıları zaten mutlu edecektir. Bakın bu seviyeye geldi, gördünüz mü? Çok rahat evde, elinizde vesaire getirebilirsiniz. Bakın. Yani her türlü belli bir keskinlik seviyesine geldi. Domates testine bakalım. Az önce domatesi kesmiyordu. Tekliyordu. Bakın domatesi kestik. Ve şöyle. Bakın şimdi daha da iyi yakalıyor. Evet. Bu şimdi normal kullanıcı seviyesi. Şimdi buradan sonrasına daha da keskin olsun diyenler için devam ediyoruz.